Arkadaşlar, bugün konumuz Adverbs of Frequency hakkında bahsedeceğiz. Yani sıklık zarf yani zarflara demek istiyoruz. Rutinlere gösteren bir zarflara. Örnek always, usually, often, sometimes, rarely and never. Peki neden bu zarflara önemli ve ne zaman kullanıyoruz? Bu zarflara koyduğumuz zaman da ne anlam geliyor? O faaliyeti, o eylemi ne kadar sıklık ya da ne kadar tekrarlar ya da rutini ne kadar olduğunu gösteren zarflara. Bu kelimeleri nerede koyduğunu, cümlede nerede olduğunu şu anda öğreneceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Kullandığımız zamandan kendimizi daha net ifade edebiliriz. Bir örnek cümlesi bakalım. Bu cümle ve başka bir tane cümle, benzer bir cümle bakacağız. Bunların farkı ne olacağına bahsedeceğiz. Örnek cümlesi I go shopping. Ben alışverişe giderim. Peki alışverişe gidersin. Ne kadar sık gidersin? Ne zaman gidersin? Yani bunu kendimize soru işareti var. Bu zaman ya da sıklık ayrıntı getiren kelimesi işte Adverbs of Frequency arkadaşlar. Adverbs of Frequency yani sıklık zarfları. Peki şu cümle daha düzgün hale ve Adverb of Frequency bu ayrıntı koyarak nasıl güzel bir hale getirebiliriz? Şu şekilde olacak. I often go shopping. I rarely go shopping. I never go shopping. I sometimes go shopping. I always go shopping. Peki, fark etmişsiniz. Bizim sıklık gösteren kelime hemen şu I kelimeden sonra koyduk. I nedir? Hatırlarsanız birinci konumuzda I da bir subject, bizim öznemizdir. Özneden sonra sıklık kelime kullanılabiliyor. Başka bir yerde cümlenin sonunda da kullanabiliriz. Örneğin, I go shopping always. Her zaman alışverişe giderim. I go shopping always. Or sometimes I go shopping. Okay. Şimdi sıklık gösteren kelime hem özneden sonra hemen koyabiliriz. Hem de cümlenin sonunda bazen cümlelerde koyabiliriz. Hem de cümle başlamadan başında da koyabiliriz. Örneğin sometimes I go shopping. Bazı zamandan alışverişe giderim. Okay? So bunlara kullana hangisi nerede kullanacağımıza öğreniyoruz. Ama sizin için başlangıç seviye olduğu için ya da başlangıç A1 ve A2 seviye olduğu için bunun en güzel, temel ve güvenli koyacağınız yere hemen özneden sonra yani I'dan sonra, we'den sonra, Ali Mehmet'ten sonra, şehirden sonra gibi bir şey. Örneğin Ali her zaman ağlar. So Ali always cries. Okay? Ali always cries. Ali her zaman ağlar. Yani Ali'den sonra ne koymuştuk? Bizim sıklık gösteren kelime o da always. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kısa bir özet olarak şu kelimelerin anlamları ne olduğunu bir bakalım. Always her zaman anlamında gelir. Okay? Her zaman emniyetim kemeri takarım. So you're gonna say I always buckle up or I always put on my seatbelt. Seatbelt emniyet kemeri. Usually, she usually reads before bed. Genellikle, genellikle. She usually reads before bed. Genellikle yatmadan kitap okur. Often. Often
We often visit our friends. Sık sık. %70. So we say, we often visit our friends. Arkadaşlarımızı ziyaret ederiz. Sık sık. Bir sonrakini sometimes. He sometimes cooks dinner. He sometimes cooks dinner. You see, Ali is a very lazy person, so he never cooks dinner. Çok tembel adam, çok akşam yemek pişirmez, her zaman dışarı döner falan filan. So he sometimes cooks dinner. So bazen zamanlara akşam yemeği yapar. Rarely, nadiren, rarely, nadiren. %10 faaliyet gösteren bir kelimedir. Örneğin, they rarely eat fast food. Nadiren hızlı yemek yerler. Sağlıksız hamburger, pizzayı, dönerciler falan. Okay? So we say rarely, nadiren. They rarely eat fast food. Nadiren. Never, asla. I never smoke. Asla sigara içmem. I will never smoke. Asla içmeyeceğim. Okay. Şimdi genelde şu sıklık gösteren kelimelere geniş zamanda kullanılıyor. Fakat ilerleyen zamanlardan göreceğiz ki sadece geniş zamanda değil diğer zamanlarda da gösterebiliriz. Çünkü sıklıkta belki de geçmiş zamanlardan ne kadar sık bir şey yapıyordunuz, ne kadar tekrarla bu faaliyeti gösteriyordun. Gelecek zamanda ne kadar tekrarla yapacaksın. Bu yüzden hem gelecek hem şimdiki hem geniş zamanda bir kullanılan zarflardır. Bunlardır arkadaşlar. Her zamanki gibi her konunun sonuna doğru bir alıştırma size sunuyorum. Ve bunlara size doldurmanız gerekiyor. İsterseniz bana cevaplarınızı yollayabilirsiniz ya da şu yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. So, the first one is I nokta go swimming in the morning. %100 her zaman. O zaman hangi kelime kullanacağız? Always. Harika. I always go swimming in the morning. Tamam mı arkadaşlar? Peki. İkincisi, she is dash late for class. She is nokta late for class. Hiçbir zaman bu kişi geç gelmez. Never. Harika. So, she is never late for class. Tamam mı arkadaşlar? Üçüncüsü, bakalım. We nokta eat lunch together. We nokta eat lunch together. Sık sık beraber öğle yemeği yeriz. Okay? So, we often, cevabımız often olacak. Alright, sık sık anlamı geçten. We often eat lunch together. %70 olaylardan bu olay gerçekleşir her zaman. So, we often eat lunch together. Dört olarak, he nokta plays the guitar on weekends. Bazen oynar, bazen oynamaz. He nokta plays the guitar on weekends. Harikasınız. Bazen zaman getiren kelime sometimes. He sometimes plays the guitar on the weekend. Son olarak they watch TV after dinner. They nokta watch TV after dinner. %90 zamanlardan yaparlar bunu. Yani televizyon izlerler. Bunu her zaman değil, çünkü her zaman %100 oluyor. O genellikle. O zaman they usually watch TV after dinner. Okay. Arkadaşlar şu kelimeleri kullandığınız zaman da daha anlamlı bir cümle yapmış oluyorsunuz.
konuşma ödevi vereceğim. Şu ödevi şu 3 tane sorulara kendinize yanıtlayın. Kayıt edebilirsiniz. Kendi kendinize konuşabilirsiniz. İsterseniz daha ileri boyut almak için benimle bir mesajınızı atabilirsiniz. Her videoda şu köşede bir telefon numara bulunuyor. Şu telefon numarayla videolarınıza ya da ses kaydınıza bana yollayabilirsiniz. Hatalarınızı seve seve dinleyeceğim ve düzelteceğim. Ücretsizle size bir dönüt yapacağım. So, birinci soru. How often do you eat breakfast? How often do you eat breakfast? 2. How often do you watch movies? How often do you watch movies? 3. How often are you late for work? How often are you late for work? Alright. Bir örnek olarak örneğin 3. How often are you late for work? Ne kadar sıklıkla kendinize geç kalkarsın? Say gonna say örneğin how often are you late for work? I'm never late for work. I'm always on time, sometimes even earlier. My work starts at 8, but I'm always there every day, 7:30 sharp, because I'm an early bird. Okay, so you can use this kind of things like this. Another example could be, how often do you drink cola or Coke? How often do you drink cola? And say, I never drink cola because it's very, very unhealthy. Right? But sometimes when I get together with very close friends, I can drink a glass of cola, just a little bit. But I try not to most of the times. So I never drink cola. Okay, so harika. Artık how often sorularına cevap verebiliyorsunuz. Ya da vermeye çalışıyorsunuz. Şu ödev olarak kayıtlarınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Alright. Şu anda olan şeylere anlatmaya öğreneceğiz. Bir sonraki dersimize present continuous tense hakkında bahsedeceğiz. Yani geniş zamanda ve sıklık olan kelimelere artık arkamızda kaldık. Fakat bunlara günlük konuşmalarımızda bütün kurs boyunca benimle yukarıdaki görünen olan telefon numara WhatsApp olarak bana iletebilirsiniz. İstediğiniz zaman da sizin hatalarınıza düzelteceğim. Ben burada sizin için. Bir sonraki derse kadar hoşça kalın.